Merhaba arkadaşlar, yeni videomuzda Ohm kanunu inceleyeceğiz. Yani akım gerilim direnç ilişkisini. Ohm kanunu adını George Simon Ohm'dan almıştır. Alman fizikçi ve matematikçidir. 1827 yılında yayınladığı çalışmasında bir iletkenden geçen akımın gerilimle doğru, dirençle ters orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Başlangıçta çalışmaları çok ilgi görmese de zamanla büyük değer kazanmış ve elektrik biliminin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Günümüzde elektrik direnci birimi olan ohm, onun adıyla anılmaktadır. Hayatına bir göz atacak olursak babası Johann Wolfgang Ohm bir çilingir ustasıydı. Aynı zamanda kendi kendini yetiştirmiş, eğitime önem veren biriydi. George Simon Ohm'a küçük yaşta matematik ve bilim sevgisi kazandırdı. Başlangıçta çalışmaları çok değer görmese de yıllar sonra bilim dünyası onu kabul etti ve Münih Üniversitesi'nde çok istediği profesörlük unvanını aldı. Hayatının son döneminde büyük saygı gördü. Peki Ohm kanunu bize neyi söylüyor? Ohm kanunu meşhur olan Ohm üçgeni ile de bilinir. Ohm üçgenimizin en tepesinde gerilim yani volt, altında akım I ve direnç yer almaktadır. Ohm üçgeninin en tepesinde gerilim V harfiyle ifade edilirken altında akım I, direnç ise R ile belirtilir. Eğer ki ben kapalı bir devredeki gerilimi bulmak istiyorsam elimle V harfini kapattığımda geriye kalanları yazarak gerilimi bulabilirim. Yani V eşittir I çarpı R. Eğer ki akımı bulmak istiyorsam kapalı bir elektrik devresinde elimi I harfiyle kapattığım zaman üstte V harfi altta da R kalır. Yani gerilim bölü direnç eşittir akımdır. Eğer kapalı bir elektrik devresinde ben direnci bulmak istiyorsam bu sefer elimi R'ye koyduğumda geriye kalan gerilim bölü akımdır. Yani V bölü I şeklinde ifade edebiliriz. Buna örnekler verecek olursak diyelim ki elimizde bir kettle var ve bu kettle'daki iki rezistansın bir tanesi 11 ohm diğeri 22 ohm değerinde olduğunu varsayarsak ilk kademede çalıştığında 11 ohmluk dirence sahip rezistans devrede ise 220 bölü 11'den başlangıç anında 20 amperlik bir akım çeker. İkinci rezistansım yani su ısındıktan sonra kaynamasını korumak adına çalışan rezistans 22 ohmluk değere sahip ise bu sefer de I eşittir V bölü R'den 220 bölü 22 eşittir 10 amperlik bir akım değeri hesaplamış olurum. Buradaki akımı bulmak niçin önemli? Kettle'ın yapısını da tasarlamak için iletkenlerden geçen akım değerini bilmem mutlaka gerekiyor. Başka bir örnekten devam edecek olursak daha basit bir elektrik devresinden diyelim ki bir lambamız var 9 voltluk bir pille enerjilendirildi. Bildiklerimiz bizim V yani 9 volt ve direnç R eşittir 100 ohm. Formülümüz hatırlatmak için hemen buradan bakabiliriz. I eşittir V bölü R'den yani I eşittir 9 bölü 10'dan akım değeri 0.09 amper. O da 90 miliamper yapar. Bu devremizde ise iki tane birbirine seri bağlı direnç olduğunu düşünelim. Seri bağlı dirençlerde toplam direnç değerini biz devremizde kaç tane birbirine seri direnç varsa toplayarak buluyoruz. Bu devrede iki tane direncimiz var. 2 ohm ve 3 ohmluk bir direnç. Toplam direncim 5 ohm oluyor. Akım eşittir gerilim bölü direnç formülünden 20 bölü 5'ten 4 amperlik bir akım geçtiğini hesap edebilirim. Özetleyecek olursak Ohm kanunu bizlere gerilim ve direnç değeri bilinen bir devreden geçen akımı hesaplamamızı sağlar. Bu da devrede kullanılacak malzeme seçimini belirlememizi sağlar. Akımı sınırlandırmak için tercih edilecek direnç miktarını belirlememizi de sağlar. Son olarak Ohm kanunu bir elektrik devresindeki 3 temel aktör arasındaki matematiksel bağı kurar. Bu bağa göre bir iletkenin iki ucu arasındaki gerilim arttıkça üzerinden geçen akım da aynı oranda artar. Yani voltaj elektronları iten baskı gücüdür. Eğer videomu beğendiysen beğen tuşuna basmayı lütfen unutma. Elektrik kanunlarını inceleyeceğimiz bu seriyi takip etmek istiyorsan Elektrik Dünyası kanalıma mutlaka abone ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.